Zengin bir insanla fakir bir insan arasındaki tek fark zamanlarını nasıl kullandıklarıdır. Robert Kiyosaki genellikle çok popüler olan Zengin Baba Yoksul Baba kitabı ile tanınır. Ancak aynı zamanda bir yatırımcı ve birkaç işletmenin kurucusudur. Tahmini net serveti 80 milyon dolar ve öğretileri şimdiden milyonlarca insanın finansal okuryazarlıklarını geliştirmesine yardımcı olmuştur. Dünya çapında bu alandaki etkisi uzun yıllardır devam ediyor ve milyonlarca insana bilgisini aktarıyor. Sıfırdan başlasanız bile parayı nasıl doğru bir şekilde ele alacağınızı ve servet inşa edeceğinizi kitaplarından ve sunduğu hizmetlerden öğrenebilirsiniz. Kiyosaki'nin tavsiyelerinin çoğu finansal okuryazarlık veya servet kazanmaya yönelik olsa da ister girişimci, ister çalışan, ister yatırımcı veya yeni mezun olun, ders alınacak bazı evrensel tespitleri mevcuttur. Gelirinizi ve gayretinizi artırmaya odaklanın. Maddi sıkıntıların temel nedenlerinden biri çoğu insanın sadece masraflarını düşünmesidir. Nüfusun çoğunluğu sürekli olarak para biriktirmenin yollarını arar. Ancak daha fazla para kazanmakla ilgilenmez. Tasarruf kesinlikle iyi bir fikir olsa da yalnızca gelirinizi artırmak uzun vadede servetiniz üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Zengin insanlar para biriktirmez. Hepsi akıllıca yatırım yapar. Daha fazla gelir akışı oluşturmakla meşgul olur ve paralarının kendileri için çalışmasına izin verirler. Çoğu insan yakınındaki bakkala nazaran birkaç lira tasarruf etmek için uzaktaki bir süpermarkete gider. Ancak gelirlerini nasıl artırabileceklerini öğrenmek için birkaç saatini bile harcamak istemez. Tasarruf, yeni gelir kaynakları oluşturmaktan daha kolaydır ve çoğu kişi ömür boyu sıkı çalışmak yerine konforu seçer. Para biriktirmek, daha fazla gelir akışı aramaktan daha rahat olabilir. Ancak paranızın sizin için çalışmasını sağlamak, sadece birkaç kuruş biriktirmekle kalmayıp önemli bir servet inşa etmenizi sağlayacaktır. Gelirinizi artırmak, giderlerinizi kısmaktan daha önemli. Hayallerinizi bırakmak yerine gayretinizi artırmak daha önemli. Harcamalarınızı azaltmak yerine biraz zaman ayırın ve ek gelir kaynakları oluşturup oluşturamayacağınızı düşünün. Belki akşamları veya hafta sonları bir arkadaşınızın işine yardım etmek için biraz zamanınız var. Ya da belki başkalarına öğretebileceğiniz ve bunun için para alabileceğiniz bazı beceri ve bilgilere sahipsiniz. Veya içerik veya metin yazarlığı gibi yüksek ücretli beceriler üzerine birkaç kursu tamamlayıp bunları freelance olarak sunabilirsiniz. Değişime açıksanız ve işe koyulmaya hazırsanız yolunuza yeni para kazanma fırsatları çıkacak ve sadece evet demeniz ve işleri halletmeniz gerekecek. Para için değil, bilgi için çalışın. Para bağımlısı olmayın. Öğrenmek için çalışın. Özellikle gençler genellikle para için çalışma döngüsüne girer ve tuzağına düşerler. Mezun olunur. Zaten her şeyi bilmektedirler ve yüksek ücretli işler aranır. Sonunda bunları bulurlar. Ancak çok geçmeden paranın düşündükleri kadar tatmin edici olmadığını anlarlar. Sadece Robert Kiyosaki değil, zamanımızın en başarılı girişimcilerinin çoğu kariyerlerinin başında ücretsiz çalışmanın, deneyim ve bilgi edinmenin en değerli şeylerden biri olduğunu paylaşmışlardır. Bilgi, özellikle uygulamalı bilgi, zamanımızın en güçlü kaynaklarından biridir ve servet inşa etmek ve mutlu bir yaşam sürmek için şarttır. Para kazanmaya çok fazla odaklanırsanız onları göremeyeceğiniz için muhteşem fırsatları kaçırmanız olasıdır. Para her zaman bilgiyi ve akıllı kararları takip eder. Tersinin olması pek mümkün olmamıştır. Özellikle finansal anlamda başarı şansınızı en üst düzeye çıkarmak için sizden önde olan insanlardan bir şeyler öğrenebilmek adına kendinize biraz zaman tanıyın. Gönüllü de olsa onları destekleyin. Böylece daha sonra onların da sizi desteklemesi için iyi bir nedenleri olacaktır. Arzu ettiğiniz hayatı yaşayan birinin beynine dair fikir edinmekten daha değerli bir şey yoktur. Telefonu elinize alın, insanları arayın ve her zaman başkalarını desteklemek için fırsatlar kollayın. Yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğunuzda işinizi, kariyerinizi ve sürdürülebilir servetinizi oluşturmak, hayata dair zor dersleri kendi başınıza öğrenmekten çok daha kolay olacaktır. Başarana kadar bir kursu takip edin. Kiyosaki'ye göre odaklanmak, başarana kadar bir kursu, eğitimi takip etmenin kısaltmasıdır. Kiyosaki özellikle gençleri bir seferde bir şey yapmaya ve aynı anda çok fazla proje üzerinde çalışmamaya teşvik ediyor. Toplumumuzda parlayan nesne sendromu bu kadar çok insanın tatmin olmamasının ana nedenlerinden biridir. Sürekli olarak zorlandığını düşünür, başka bir fırsat arar ve daldan dala atlarlar. Çünkü hep başka şeylerde daha iyi fırsatlar vardır. Böylelikle ilgilerini kaybetmiş olurlar. Kiyosaki de ilk defa yatırım yapmaya başladığında bu hatayı tekrar yaptı. Ama sonunda temel kuralları anlayıp başarılı olana kadar pes etmedi. Yatırım becerileri konusunda kendine güven duyduğunda girişimciliğe merak sardı ve gelecek vadeden bir iş modeli bulana kadar farklı iş modelleri denedi. Ancak işe yarayana kadar sadece tek bir şeye odaklandı. Harika şeyler ve değerli sonuçlar ilk denemeden pek çıkmaz. Çoğu insan çok erken pes eder ve bu nedenle hiçbir zaman önemli başarılar elde edemez. Bazen başarının anahtarı birkaç ayda bir yeni fikirlere kucak açmak yerine tek bir şeye kanalize olup devam etmekten geçer. Kayıplardan korkmayın. Okulda bize hatalardan kaçınmamız öğretildi. Doğru cevapları görmezden gelsek de hata yapmak yasak bölgeydi.
Kiyosaki'ye göre çoğu insanın hayatta ve işte başarılı olamamasının ana nedenlerinden biri başarısızlık korkusudur. Okulda hatalardan kaçınmak hayati önem taşırken gerçek hayat farklıdır. Hatalar olmadan yeni bir şey öğrenemezsiniz. Başarılı girişimcilerin çoğu sonunda başarılı olana kadar hatalar yapmış ve çeşitli başarısızlıklar yaşamıştır. Gerçek dünyada en zeki insanlar hata yapan ve öğrenen insanlardır. Oysa okulda en zeki insanlar hata yapmazlar. 19 yaşında eğitimimin yanı sıra ilk işime başladığımda 13 yıllık örgün eğitimde öğrendiklerimden gerçek hayatın ne kadar farklı olduğunu anladım. İşletme okumuş olmama rağmen iş yapmanın gerçekliği hakkında hiçbir fikrim yoktu ve derslerimin çoğunu hatalar yaparak ve işlerin nasıl yürümediğini öğrenerek geçirdim. Kaybetmekten korkarsanız kazanmak zor olur. Bununla birlikte başarısızlık konusunda endişelenmez ve azimli bir şekilde akıllı kararlarla yola devam ederseniz kaybedecek çok şeyiniz olmaz. Kazanabileceğiniz bir oyun bulun. Çoğu insan işinde ve hayatta başarısız olur. Çünkü yanlış faaliyetlere ve hedeflere odaklanırlar. İşe yarayana kadar bir şeye bağlı kalmaktan daha önce bahsetmiş olsam da gerçek şu ki güçlü yönlerinize ve yeteneklerinize uygun olana odaklanmanız gerekiyor. Hoşlanmadığınız ve iyi olmadığınız bir şeyde başarılı olmaya çalışmak, güçlü yönlerinizi kullanabileceğiniz bir oyun oynamaktan çok daha zordur. Yetenek alanınızın dışındaki bir şeyde başarıyı zorlamanın bir anlamı yok. Elbette her şeyi öğrenebilirsiniz. Ancak zayıf yönleriniz üzerinde çalışmak, güçlü yönlerinize yatırım yapmaktan çok daha fazla zaman ve enerji gerektirir. Kazanabileceğin oyunu bul ve sonra hayatını onu oynamaya ada ve kazanmak için oyna. Benim ise kazanabileceğim oyunumu iş dünyasında bulmak 2 yıldan fazla sürdü ve birçok başarısızlık yaşadım. Ancak ne yapacağımı bildiğimde hızlı bir şekilde geliştiğimi fark ettim. Ve enteresandır, yaşadığım zorlukları ve mücadelemi açık bir şekilde paylaştığımda girişimci arkadaşlarımın çok sayıda benzer hikayesini duydum. Bazen sadece gelecek vaat eden değil, aynı zamanda sizi de heyecanlandıran bir şeye odaklanmak için yanlış beklentiler içine girmeyip fedakarlıkta bulunmanız gerekir. İyi olduğunuz bir şey yapmak sadece daha kolay değil, aynı zamanda daha eğlenceli. Örgün eğitime güvenmeyin. İşletme okuluna gitmiş olmama rağmen gerçekten başarana kadar bir iş kurmak ve işletme hakkında hiçbir bilgim yoktu. Okulla ilgili sorun şu ki sana cevabı verirler. Sonra da sınavı. Hayat bu değil. Gerçek hayat ve özellikle gerçek iş okullarda ve üniversitelerde öğrendiklerimizden çok farklı. Örgün eğitime güveniyorsanız bir iş bulabilirsiniz. Ancak bir servet kazanmak ve başarılı işler yapmak istiyorsanız sadece kendi başınıza eğitime başvurmanız gerekir. Okullar size başarısızlıktan kaçınmayı öğretirken çoğu büyük işletme sayısız hatadan sonra inşa edilmiştir. Kendisine başarısızlık meraklısı diyen sevgili arkadaşım Dejan Stojanovic birkaç yıl önce hatalardan korkmayan, bunun yerine birbirlerine devam etmeye teşvik eden bir topluluk kurdu. Bütün bu insanları bir araya getirdi ve başarısızlıklardan bahsetmemenin sessizliğini bozdu. Bunun yerine toplumun birbirinden bir şeyler öğrenebilmesi için çeşitli geçmişlere sahip insanların berbat durumlarını paylaşmaya teşvik etti. Şimdi sadece başarıdan değil, aynı zamanda işin olumsuz yönlerinden de bahseden başarılı girişimciler ve liderlerle bir dizi röportaj olan The Failure Talks'a, yani başarısızlık konuşmalarına başladı. Daha yakından baktığınızda başarılı girişimcilerin örgün eğitime pek güvenmediklerini göreceksiniz. Ancak iyi haber şu ki, her zamankinden daha fazla bilgi parmaklarımızın ucunda. Üstelik hem basit hem de çeşitli kaynaklardan öğrenmek ücretsiz. Vaktinizi nasıl harcadığınıza dikkat edin. Zengin insanlar ve başarılı girişimciler zamanlarının en değerli kaynaklarından biri olduğunu bilirler. Zaman kaybetmek yerine sorunları çözmek için para harcarlar. Ancak çoğunluk bunun tam tersini yapıyor. Çoğu insan profesyonel destek almaktansa daha ucuz olduğu için küçük sorunlarına saatler harcıyor ve enerjilerini tüketiyor. Zengin bir insanla fakir bir insan arasındaki tek fark zamanlarını nasıl kullandıklarıdır. Zamanınızı yanlış aktivitelere harcarsanız kendinizi yanlış yerlerde bulursunuz. Ancak zamanınızı ve enerjinizi önceliğiniz haline getirirseniz yalnızca anlamlı ve etkili faaliyetler yaparsınız. Bu da istediğiniz hedeflere çok daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Asla bir şeyde beklenti içinde olmayın. Kiyosaki'ye göre umut enerjiyi tüketir. Ancak eylem enerji yaratır. Çoğu insan bir şeylerin olmasını sağlamak yerine zamanla hayal kurarak ve istediği şeyin olmasını ümit ederek harcar. Fikirleri, umutları ve hayalleri var ama eylem planları yok. Uygulama olmadan en iyi fikrin bile hiçbir değeri yoktur. Bir şeyi sürekli hayal etmek ve onu elde edememek motivasyonunuzu ve enerjinizi öldürürken büyük, kararlı adımlar atmak ve çekim yasasını kullanmak hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Sürekli hayal kurmak yerine şunu yapın. Nerede olduğunuzu, nereye gittiğinizi öğrenin ve oraya ulaşmak için bir plan yapın. En iyi bilgi kişisel deneyimden doğar. Kiyosaki'ye göre kişisel deneyim yapabileceğiniz en iyi yatırımdır. Ve asıl dersin kendi hatalarımızdan alındığına inanır. Kendisinde nasıl yanlış kararlar aldığını, nasıl borca girdiğini ve yaptıklarından dolayı eleştirildiğini açıkça paylaşıyor. İster gayrimenkul, isterse yeni bir iş kurmak olsun,
Her yatırım yaptığımda daha akıllı oldum. Çünkü deneyim sizi daha akıllı yapar. Elbette sadece gerçekten yanlış olup olmadıklarını görmek için yanlış kararlar vermek mantıklı olmaz. Başkalarından destek alarak bariz hatalardan kaçınmak kesinlikle iyi bir fikir. Ancak bir kararın doğru olup olmadığından emin değilseniz deneyimi kendiniz yaşamanız başka şekilde öğrenilmesi mümkün olmayan dersler verecektir. Deneyimlerinize ve bilgiye yatırım yaparak hem riskleri hem de fırsatları değerlendirmeyi ve gelecekte daha iyi kararlar almayı öğreneceksiniz. Kiyosaki'den öğrenebileceğimiz dersler karmaşık değil aslında. Muhtemelen çoğu tespitleri ve dersleri çeşitli zamanlarda duymuşsunuzdur. Ancak her zaman olduğu gibi esas soru onları uygulayıp uygulamadığımızdır. Uygulama ve eylem olmadan en paha biçilmez tavsiye hiçbir anlam ifade etmez. Bununla birlikte her seferinde bir tavsiyeyi uygularsanız bu küçük adımların nasıl biriktiğini ve yaşamınızda, işinizde ve banka hesabınızda nasıl değişikliklere yol açtığını fark edeceksiniz.